Masallar ve Çizgiler YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba, ben bir öğretmenim. Bir dönem özel kurumlarda öğretmen olarak çalıştım. Şu anda dijital çizim ve illüstrasyonla ilgileniyorum. 2017 yılından beri dijital kitaplar üretiyorum. Çocuk kitapları ve çizgi romanlar hazırlıyorum. Oluşturduğum dijital kitapları internet üzerinden yayınlıyorum. Şimdiye kadar 14 tane dijital kitabımız yayında. Bunlardan 2 tanesi çizgi roman. Bu çizgi romanlar Zetna Gezegeni ve Çikolatanın Sırrı adlı öyküler. Gördüğünüz basılı hallerini ben kendim ve yakınlarım için az sayıda yaptırdım. Aslında bu kitapların piyasaya çıkmış basılı versiyonları yok. Dijital kitap olarak Google Play Kitaplar bölümünde yayınlanıyor. Merak edenler için e-kitaplarımı bulabileceğiniz linkleri videonun altına ekleyeceğim. Bu kitaplar hakkında kısa bilgiler verdikten sonra dijital bir çizgi romanı nasıl hazırladığımı anlatacağım. Bu konuda bilgi edinmek isteyenlere faydalı olabilir. Zetna Gezegeni bilim kurgu bir öykü. 2017 yılında tamamladım. Hazırlanması 1 yıl sürdü. Hikaye içerisinde aramızda yaşayan uzaylı bir ırk, klonlanmış uzaylıların yeni bir medeniyet kurma çabası anlatılıyor. Öykünün dikkat çekici tarafı astral seyahat olayına zaman yolculuğu ve görecelilik teorisi bağlamında değinmesi. Bu konular hakkında küçük bilgiler de var. Çikolatanın Sırrı ise 2020 yılından başlayıp 2020 yılı Haziran ayında tamamladığım bir çizgi hikaye. Çocukken sinemada 1980'li yıllarda Superman filmini izledikten sonra çok etkilenmiştim. 12 yaşlarımdayken Süper Çetin adı ile 10-15 sayfalık bir çizgi roman çizmiştim. Çocukluğumda çizdiğim bu öyküyü baz alarak günümüze uyarladım ve güzel bir senaryo yazdım. Sonra da çizmeye başladım. Sevimli bir hikaye çıktı ortaya. Şimdi dijital bir çizgi romanı adım adım nasıl tasarladığımı ve oluşturduğumu anlatmak istiyorum. Videoları izleyip takip edebilirsiniz. Şimdi Çikolatanın Sırrı adlı çizgi öykümü temel alarak bir dijital çizgi roman nasıl hazırlanır aşama aşama anlatacağım. Bir çizgi roman oluşturmanın ilk ve en önemli noktası öyküye ait bir hikaye yazmanızdır. Öncelikle karakterlerinizi tanımlayıp hikayeyi yazılı olarak oluşturmalısınız. Ben hikayemdeki kahramanları kişilik özellikleriyle tanımladım. Ondan sonra hikayeyi bölümler halinde tekst olarak yazdım. Benim tarzımda bu ön senaryo diyalogları içermiyor. Basit bir sinopsis şeklinde öykünün çatısını kuruyor. İyi bir hikaye yazmışsanız diğer aşamalarda da sorun yaşamadan öykünüzü çizebilirsiniz. Hikayeyi yazdıktan sonra taslak kareleme ve sahnelemelere geçiyorum. Bunun için A4 boyutunda sayfalara her bölümü ayrı ayrı karelere ayırıp diyalogları çıkarıyorum. Asıl senaryo bu aşamada oluşuyor. Taslak çizimlerinizi dosya kağıtlarına kurşun kalemle de yapabilirsiniz. Ya da yine dijital çizim yoluyla da oluşturabilirsiniz. Taslakları ne kadar ayrıntılı oluşturursanız çizime geçtiğinizde işiniz o kadar kolaylaşır.
taslaklarımız oluştuktan sonra sayfaların ayrıntılı çizimine geçeceğiz. Bundan sonrasını diğer bölümde ele alacağım. Çikolatanın Sırrı adlı hikayemizin bir sayfasını yeniden ele alıp çizeceğiz ve renklendireceğiz. Dijital renklendirme hakkında küçük ipuçları vermiş olacağım. İzlemeye devam edin.